Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle üzerimde görmüş olduğunuz bu kazak yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay bir model. Daha önce de ajurlu bir kazak çalışmıştık. Çok sevildiği için bu modeli de değerlendirmek istedim. Yine internette gördüğüm bir modeldi, bir markaya ait. Fiyatı çok yüksek değildi ama olsun. Neden biz yapmayalım dedim. Hemen değerlendirip yapmak istedim. Elimde olan ihraç fazlası ipler kullandım. 5 yumak vardı. Akrilik içerikli ipler aslında. 5 yumak vardı. 5 yumağın tamamını kullandım. Siz de S beden 36 beden kullanıyorsanız benimle aynı vücut ölçülerine sahipseniz birebir aynı ölçülerde veya aynı sayılarda yapabilirsiniz kazanızı. Diğer türlü beden büyütmesini kendi üzerinize ölçerek yapmanız gerekiyor. Ben ne kadar sayı versem de doğru olmayacaktır. Genelde bu konuda yardımcı olamayabiliyorum. Çünkü her seferinde söylüyorum, zincir çekerek başlangıç yaptığımız için ben de örtük yapıyorum. Kendi vücut ölçülerimi bulana kadar sırtıma ölçüyorum. Genelde ilk sırt kısmından başlarsak daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. O yüzden siz de sırt kısmından başladığınızda şu şekilde zincir çektikçe sırtınızı ölçün. Örneğin öncelikle benimle aynı bir zincir çekip ben 70 zincir çekiyorsam siz de 70 zincir çekerek sırtınıza bir ölçün. Küçük geldiyse bir 5 ilmek daha, bir 5 zincir daha, yani bir 10 zincir daha ilave ederek büyütmeler yapabilirsiniz ve istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Benimle aynı ipi bulamayabilirsiniz. O yüzden ismini paylaşmayacağım. Koton içerikli ipler tercih edebilirsiniz. Orta kalınlıkta koton içerikli ipler tercih edebilirsiniz. Bana marka sorduğunuzda yardımcı olamıyorum ama dediğim gibi ben akrilik ihraç fazlası bir ip kullandım. Koton içerikli iplerle de gayet güzel dökümlü birebir aynısını elde edebilirsiniz. Ben modelle birebir aynısını çalıştım. Rengini de aynı tercih ettim. Şu şekilde nasıl durduğu da sizlere göstermek istiyorum fikir olması açısından. Bence çok güzel oldu. Ben çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Elimde ihraç fazlası 5 tane yumağım vardı. Daha önce almış oldum. Bakın bu şekilde etiketini de sizlere göstermek istiyorum. Aynı ipi bulamayabilirsiniz ama içeriği akrilik karışımlı elyaf diye yazıyor. Böyle aslında birazcık koton ip yapısı var. Koton ip de tercih edebilirsiniz. 100 gram ağırlığında ipim. Dediğim gibi elimde 5 yumak var. Videonun sonunda ne kadar kullandığımdan bahsediyor olacağım. Ama bu ipi illaki bulmaya çalışmayın. Koton içerikli bir iple de yaparsanız, orta kalınlıkta koton herhangi bir markaya ait ip kullanırsanız da gayet güzel olacağını düşünüyorum. İpime uygun 4 milim tığ tercih edeceğim. Birazcık böyle tığ numaram aslında büyük tercih ettim. Hani böyle bol bol örmemiz gereken bir kazak ki model daha güzel gözükebilsin diye. O yüzden 4 milim tığ kullanacağım. Ben şimdi kazağımın sırt kısmını ve kol kısmını yaptım. Modeli çıkartabilmek açısından. Henüz ütülenmemiş hali. Bakın ütülenmemiş hali bu şekilde oluyor. Modeli de incelediğimde orijinal fotoğrafını, orijinal halini incelediğimde bu şekilde geliyor satın aldığınızda. Bu ütülenmiş hali tamamen açılmış ve modeli bakın gösteren hali. Ütülenmemiş halini de özellikle sizlere göstermek istedim ki hani sonradan örerken benim işte gövde kısmım küçük oldu, sizinki büyük oldu şeklinde düşünmeyin diye, veya modelimiz sizin gözüküyor belli, bizimki gözükmüyor diye düşünmeyin diye ütülemeden göstermek istedim. Zaten beraber ön gövde kısmını ve diğer kol kısmının başlangıcını yapıyor olacağız. Ama dediğim gibi bakın, bunu şu şekilde esneterek ütülediğimizde manken üzerindeki kazağın birebir aynısı oluyor. Normalde satın aldığınızda da gelen hali bu şekilde. Yine aynı şekilde şöyle hem enden hem de boydan uzatarak ütüleme yapacağız ki modelimiz güzel bir şekilde gözüksün diye. Yine kolda aynı şekilde bakın, görüntüsü küçücük gibi duruyor aslında ama bunu da şu şekilde ayarlama yaptım. Mesela kola tutuyorum. Şuradan şöyle görebiliyor musunuz? Elimle tutuyorum. Uzunluğunu ayarlamak için üste doğru çektim. Mesela ütüleme yaptığımda ne kadar uzunlukta, ne kadar açılmış olacak. Genişliği de aynı şekilde bir ayarlama yaptım. O kadar sıra boyunca gitmiş oldum. Fark ettiyseniz dümdüz ilerleme yaptık tüm parçalarımızda. Ön gövde kısmında yine boyun oyuntusu yapacağımız için ve omuz kısımlarını yapacağımız için ön kısmında farklılık olduğu için beraber başlangıç yapıyor olacağız. Öncelikle ben bu şekilde bu halini göstermek istedim. Gövdede sırt kısmında 84 zincir çekerek başlangıç yaptım. Yine ön kısmında da 84 zincir çekiyor olacağız. Ve bu şekilde ütülenmemiş haliyle ölçtüğümde
Eni 39 santim, uzunluğu ise 38 santim. Daha sonra ütüleme işleminden sonraki ölçülerimi de paylaşıyor olacağım. Ama dediğim gibi kol kısmında ayarlama yaparken, gövde kısmında ayarlama yaparken esneterek üzerinize ölçme yaparsanız sayılarınız daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Kol kısmı için ise 56 zincir çekiyoruz. 56 zincir üzerine modelimizi kuracağız. Enini ölçtüğümde bu şekilde ütülenmemiş hali 26 santim, boyu da 37 santim uzunluğunda. Dediğim gibi nasıl ölçü aldığımı da gösterdim. Sıra sayısından da başlangıç esnasında yine de fikir olması açısından bahsediyor olacağım. Şimdi bu parçalarımızı bir kenara alıyoruz. Beraber ön gövde kısmımızı başlangıcını yaparak başlayalım. Şimdi ipimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir kez döndürüp zincir çekerek başlangıcını yapıyorum. Az önce de söylediğim gibi birazcık elimizi bol tutmamız gerekiyor. Bunu eğer çok sıkı örerseniz model çok fazla istemeyecek ve çok fazla kendini göstermeyecek diye düşünüyorum. Normalde benim elim de çok sıkı aslında ama elimden geldiğince bol bol örmeye çalıştım. Bol öremiyorsanız da tığ numaranızı daha büyük tercih edebilirsiniz. Bunu başlangıçta söylemek istedim. Şimdi 84 zincir olana kadar devam ediyoruz. 84 adet zincirimi çekerek tamamladım. 84. zinciri parmağımla tutuyorum. 1 2 3 4 tane daha zincir çekiyorum. 84 zincir artı 4 tane daha zincir çekiyorum. Daha sonrasında 84. zincirime döndüm. Tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek bir tane sık iğne yaptım. Ama bakar mısınız sık iğnemin bolluğuna? Hiç elimi sıkmadan bol bir şekilde yaptım. 1 2 tane zincir çektim. 1 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Bakın tığımda 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. 1 2 tane zincir çektim. 1 2 zincir atlıyoruz. 3. zincirden tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. 1 2 zincir çektim. 1 2 tane zincir atlıyor. 3. zincirden tığımı geçirip ipimi tek seferde çekiyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 zincir atlayıp 3. zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son 2 tane zincirimi çektim. Bakın 1 2 zincir atlayıp son zincirimi içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaparak sıramı tamamlamış oldum bu şekilde. Daha sonrasında örgümüzün diğer tarafını, arka tarafını çeviriyoruz. 1 2 tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Direkt bakın altta yapmış olduğumuz kafeslerin içini, boşlukların içerisine batacağız. Boşluktan tığımı geçirdim, ipimi çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluktan tığımı geçiriyorum, ipimi çektim. 3 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek bir tane daha çakma sık iğne yapmış olduk burada. Yalancı trabzanda deniliyor. Tek seferde çekiyoruz. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. İpimi çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrar aynı boşluğa döndüm. Tek seferde çekerek 2 tane çakma sık iğnemi yaptım boşluk kısmına. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekiyorum. Tığımı üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrar aynı boşluğa döndüm. Tek seferde çekerek 2 tane daha çakma sık iğne yapmış oldum. Sıra sonuna kadar her boşluğa 2 tane çakma sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi son boşluğumun içerisine bir tane çakma sık iğnemi yaptım. Her boşluğa 2 tane çakma sık iğne yapıyorduk biliyorsunuz. Burası son kısım olduğu için bu kenar kısmı da böyle düz bir görüntü elde edebilmek için zincirin içerisine batma yapacağız. Son ikili trabzan son çakma sık iğnemizi tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın buradaki zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim.
tek seferde çekerek çakma sık iğne yaptım. Kenar kısımlarında zincirin içerisine batma yapalım ki dediğim gibi kenar kısmında görüntümüz dümdüz ilerleyebilirim. Boşluğa yaparsak iki tane çakma sık iğnemizi böyle girintili çıkıntılı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi 3. sıramızın başlangıcını yapacağız. Burada bir tane püf noktamız var. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Şimdi şu şekilde yapacağız. Hemen dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğun arka kısmından, bakın arka dalından şu şekilde göstermek istiyorum. Direkt bakın şu şekilde değil, arka daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekip sık iğnemi yapıyorum. Çakma sık iğne değil, sık iğne yapıyoruz. Yani birinci zincirimizin üzerine kafesler yapmıştık ya, onun aynısını yapacağız. Hemen dibindeki değil, bir sonraki boşluğa direkt bakın arka dalına sık iğne yaptım. 1, 2 tane zincirimi çektim. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bir tane boşluk atlıyorum. Diğer boşluğun arka dalından tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Ama sıkı bir sık iğne değil. Bakın elimden geldiğince bol yapmaya çalışıyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Bir tane boşluk atlıyorum. Diğer boşluğun bakın direkt bu şekilde değil. Arkadaki daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Bir tane boşluk atlıyorum. Diğer boşluğun arka dalından tığımı geçirip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Bir tane boşluk atlıyor. Diğer boşluğun arka dalından tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son 2 tane zincirimi çektim. Sıra sonuna kadar ilerledim. Burada bakın 2 zincir çekerek başlangıç yapmıştık ya. 2 zincirimizin ikinci zincirimizi içerisinden tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıp sıramı tamamlıyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrar aynı boşluğa dönüp tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atladım. Tek seferde çekiyorum. Bir kez daha aynı boşluğa atlayıp tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Modelimiz hep aynı şekilde ilerliyor. Ama bir üst sıranın daha başlangıcını beraber yapmak istiyorum. Çünkü bu arka dal batma olayı belki aklınızı karıştırabilir. O yüzden sıra sonuna kadar devam edeyim. Dönüşümüzü beraber yapalım. Sıra sonuna kadar ilerledim. Son boşluğumun içerisine bir tane çakma sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Burada zincirin tepesine batıyoruz. İkinci zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yapıp sıramı tamamlıyorum. Artık örgümüzün ön kısmına dönüşümüzü sağlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Burada bakın ilk başlangıç kısmını kaydırma yaparsanız, hani bir tane boşluk atlayıp diğer boşluğun arka dalına batarsanız eğer modelinizde kayma olacaktır. Gitgide eksiltmeler yapacaksınız. O yüzden bu nokta oldukça önemli. Şimdi bakın burası zaten bizim başlangıç noktamız. 4 zincir çekerek dönüş sağladığım nokta. Hemen bakın şurası benim başlangıç noktam. 4 tane zincir çekerek başladığım nokta. Hemen yandaki bakın daldan, yani burayı atlamıyorum. Hemen yandaki boşluğun arka dalından tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bakın birinci boşluk kısmı atlamıyoruz. Hemen yanındaki boşluğun arka dalına batarak başlangıcımızı yapıyoruz. 1, 2 tane zincir çektim. Bir tane boşluk atlıyorum. Diğer boşluğun arka dalından tığımı geçirdim. Tek seferde çekip sık iğnemi yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Bir tane boşluk atlıyorum. Diğer boşluğun arka dalından tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Bakın şimdi burası ön kısmı diye söylemiştim. İncelediğimizde bu yapmış olduğumuz sık iğneler hep bakın üst üste eşit bir şekilde gözüküyor. Eşit olması gerekiyor.
O yüzden kaydırma yapmadan ilerlememiz gerekiyor. Şimdi sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam edeceğim. Sıra sonunda 2 tane zincir çekip arka kısmına dönüşümüzü sağlayacağız. Ve bu sefer de boşluk kısımlarına 2'şer tane çakma sık iğne yapacağız. Modelimiz az önce de söylediğim gibi bundan ibaret. Ta ki boyun oyuntusu için istediğimiz boyuta ulaşana kadar hep aynı şekilde devam edip geliyorum. Şimdi ben ön gövde kısmı için istediğim uzunluğa ulaştım. Şu şekilde bir ayarlama yaptım. Sırt kısmını ölçme yaptığımda bakın şu şekilde tuttuğumuzda sadece bir elim kadar aşağıda. Sıra sayısı olarak ise 1, 2, 3, 4 sıra eksik yaptım. 4 sıradan kastım buradaki çakma sık iğneleri sayıyorum. Sadece ön kısmında ise toplamda 17 sıra boyunca gittik. Ama şu şekilde bakın 1, 2, 3 sıra sayımız bu şekilde ilerliyor. Boşluk kısımlarını saymadan 17 sıra boyunca devam etmiş oldum. Şu an ben örgümü ütüledim geldim. Bu ütülenmiş hali. Size bu şekilde ön gövde kısmının ölçüsünü de vermek istiyorum fikir olması açısından. Bundan sonra çünkü eksiltmeler yaparak boyun ölçüsü kısmımızı yapacağız. 36 santim uzunluğunda oldu. Şunu da söylemek istiyorum. Ütüleme işleminden sonra başlangıçtaki şeklini de göstermiştim size. Gayet açıldı ve modelimiz gayet düzgün bir şekilde gözüküyor ve dökümlü inanılmaz güzel oldu. Ben çok sevdim bu halini. Siz de ütüleme işlemini elinizden geldiğince esneterek ve tamamen modelinizi açarak yapmanız gerekiyor. Çünkü başta da söylemiştim. Modelin ütülenmemiş hali zaten orijinalinde de aynen ördüğümüz gibi gözüküyor. Ütülenmiş hali ise bu şekilde dökümlü salaş bir görüntüyü elde etmemizi sağlıyor. O yüzden ütüleme işlemini çok güzel yapmalısınız. Ben direkt üzerine ütüleme işlemi yaptım hiçbir şey örtmeden. Şimdi orta kısmında en son sıramızda boşluk kısmını gittik bıraktık. Çakma sık iğneler kısmında eksiltme yapacağız. Şimdi orta kısmında bakın şu şekilde 2 tane ilmek belirleyicimi taktım. İlmek belirleyicimi taktığım kısımdan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane boşluk bıraktım. Boyun oyuntusu için 7 tane boşluk bıraktım. Sağ tarafı saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane boşluğum var. Sol taraf için de 11 tane boşluğum kaldı. Orta kısımda ise 7 tane boşluk bıraktık. Bu kısmı artık batma işlemi yapmıyoruz. 4 sıra daha devam edeceğiz. Modelimiz aynı şekilde ilerleyecek. Ama artık her sırada eksiltmeler yaparak işte omuz kısmımızı tamamlamış olacağız. Şimdi alt kısmını bir kenara alıyorum. Şu an örgümün arka kısmındayım. İpim şöyle önden tuttuğumda ipim sol tarafta. Sol tarafın arka kısmındayım şu anda. Bu şekilde boşluk kısmında ilmek belirleyicimizi belirledikten sonra ilk sıram arka tarafındayım. 1, 2 tane zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluk kısmından tığımı geçirip ipimi tek seferde çekip çakma sık iğnemi yaptım bir tane. Tekrardan aynı boşluğa dönüp 2 tane çakma sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp yandaki boşluğa atlıyorum. 1, 2 tane çakma sık iğnemi yapıyorum. Buradaki ilmek belirleyicinin olduğu kısma kadar bu şekilde devam ediyorum. İlmek belirleyicimin olduğu kısma kadar devam ettim. Buradaki artık ilmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Ve ilmek belirleyicimin olduğu noktaya da 1, 2 tane çakma sık iğne yaparak sıramı tamamlamış oldum. Tekrar arka kısmına dönüşümüzü sağlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Şimdi burada bir tane eksiltme yapmamız gerekiyor. Normalde ne yapıyorduk? Hemen bir tane boşluk atlamadan yandaki boşluğun arka dalına batıyorduk. Burada şu şekilde yapacağım. Direkt bu kısmı atlayacağım. Bir tane eksiltme yapacağım için bakın 1, 2 tane boşluk atlıyorum. Üçüncü boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Normalde şu kısmı tekrar göstermek istiyorum. Normalde bakın burası bizim zincir çekerek başladığımız nokta. Hemen yanındaki boşluğun arka dalına batarak bir tane kafesimizi yapıyorduk. Ama bir tane eksiltme yapacağım için hemen buradaki sık iğnenin tepesine gelmiş olmam gerekiyor. Onun için de 1, 2 tane boşluk atlayıp 3. boşluğun arka dalından tığımızı geçirip tek seferde çekerek sık iğnemizi yapıyoruz. Devamında 1, 2 tane zincir çektim. Bir tane boşluk atlayıp diğer boşluğun arka dalından tığımı geçirip kafes kısmımı yapıyorum. 1,
2 tane zincir çektim. Bir boşluk atlayıp diğer boşluğun arka dalından tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar modelimize devam ediyoruz. İlmek belirleyicimin olduğu boşluğa kadar geldim. İlmek belirleyici öncesindeki son boşluktayım. Örgümün arka kısmını dönüyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Şimdi burada bir tane eksiltme yapmamız gerekiyor. Normalde ne yapıyorduk? Burası bizim başlangıç noktamızdı. Yandaki boşluğun arka dalına batarak hemen bakın buradaki sık iğnenin tepesine gelmiş oluyorduk ve bir tane kafesimizi yapıyorduk. Eksiltme yapacağım için benim buradaki sık iğnenin üst noktasına gelmiş olmam gerekiyor. Onun için de saydığımda 1, 2 tane boşluk atlayıp 3. boşluğun arka dalından tığımı geçirip sık iğnemi yaparak birinci kafes kısmımı yapmış oluyorum. Daha sonrasında 1, 2 tane zincir çektim. Bir boşluk atlayıp diğer boşluğun arka dalından batarak sık iğnemi yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar modelime devam ediyorum. Son zincirin tepe noktasına batıp sık iğnemi yaparak sıramı tamamlamış oldum. Örgümüzün arka kısmına dönüyoruz. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. İlk boşluğun içerisinden tığımı geçirip 1, 2 tane çakma sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1, tekrar aynı boşluğa döndüm. 2 tane çakma sık iğnemi yaptım. Yine sıra sonuna kadar yani buradaki noktaya kadar hep aynı şekilde modelimize devam ediyoruz. Şimdi son boşluk kısmına kadar ilerledim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp son boşluk kısmından tığımı geçirdim. 1, tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 1, 2, 3. zincirin içerisinde buradan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yapmış oldum ve bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Daha sonrasında yine örgümüzün arka kısmına dönüyoruz. 2 tane yaptık. 4 sıra boyunca eksikti. 2 sıramızı yapmış olduk beraber. Şimdi örgümüzün diğer tarafına döndük. Ön kısmındayız. Yine kafesler yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Yine eksiltmemi yapacağım. 1, 2 boşluk atlayıp 3. boşluğun arka dalından tığımı geçirip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıp bir tane eksiltmemi yapmış oldum. 1, 2 zincir çektim. Bir tane boşluk atlayıp diğer boşluğun arka dalından tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar yine bu şekilde kafeslere devam ediyoruz. Sıramı tamamlayıp 2 tane zincirimi çekip arka kısmına döndüm örgümün. İlk boşluğuma 1, 2 tane çakma sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. Devamında yandaki boşluğa atlıyorum. 1, 2 tane çakma sık iğnemi yapıyorum. Ve bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi son boşluğuma geldiğimde bir tane çakma sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen buradaki bakın 3. zincirimizin ya da 2. zincirimizin içerisinden tığımızı geçiriyoruz. Bir tane çakma sık iğnemizi yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde V şeklini almaya başladı modelimiz artık. Örgümüzün ön kısmına döndük. Şimdi son eksiltmemi yapacağım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. 1, 2 boşluk atlayıp 3. boşluğun arka dalından tığımı geçirip sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Bir tane boşluk atlayıp yandaki boşluğun arka dalından tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar modelime devam edeceğim. Daha sonrasında arka tarafı da dönüp geliyorum. Son boşluk kısmına kadar geldim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekerek son çakma sık iğnemi yapıp sıramı tamamlamış oldum. Burada 2 tane zincir çektim. İpimizi keserek burada sıramızı tamamlıyoruz bu şekilde. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra boyunca gittim. Son sıramızda çakma sık iğnelerle tamamlamış olduk. Şimdi diğer taraf için de aynı şekilde ilerleyeceğiz. Beraber bir başlangıç yapalım. Şimdi şu şekilde yapalım. Aynı yönde ilerlemek için burada hatırlarsanız örgümüzün arka kısmındaydık ki dönüşümümüzü sağlamıştık. Buradan da yine arka kısmından bir başlangıç yapalım ki yine aynı şekilde kesme işlemlerimiz boşluk kısmına gelsin.
Yani örgümün arka kısmını çeviriyorum bu noktada. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Hemen bakın buradaki zincirin tepe noktasından tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bir tane de zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. Bir. Tekrar aynı boşluğa atlıyorum. 2 tane çakma sık iğne yaparak başlangıcımı yapmış oldum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1. 2 tane çakma sık iğne yaparak devam ediyoruz. İlmek belirleyici öncesindeki boşluğa 2 tane çakma sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Bakın ilmek belirleyicimiz bu noktada. Örgümün arka kısmını dönüyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Şimdi bu sırada eksiltmemizi yapacağız. Ne yapıyorduk? 1, 2 tane boşluk atlayıp 3. boşluğumun arka dalından tığımı geçirip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıp ilk eksiltmemi yaptım. 1, 2 tane zincir çektim. Bir boşluk atlayıp diğer boşluktan tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bakın bu şekilde arka kısmından başlangıç yaparak modelimizdeki eksiltmeler yine aynı yönde oldu. O yüzden bu kısmını da uzun uzadıya anlatmayacağım. Çünkü burada her sıramızın eksiltmesini beraber yaptık. Yine arka kısmına dönüp geleceğim. Her boşluğa 2 tane çakma sık iğne yapıp sıramı tamamladığımda 4 tane zincir çekip 2 boşluk atlayıp 3. boşluğun arkalarına batarak ön kısmında eksiltmemi yapacağım. Ta ki 4 sıra boyunca bu işlemi tekrarlayıp geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi sol kenar omuz kısmında tamamladım geldim. Bakın aynı şekilde eksiltmelerimi yaptım. Şimdi sıra geldi kol kısmına. Kol kısmı için 56 tane zincir çekerek başlangıcımızı yapacağız. Bir tane zincirimi çektim ve devamında 56 zincir olana kadar devam ediyorum. 56 tane zincirimi çektim. 56. zinciri parmağımla tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. 56. zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum ve bu şekilde birinci sıramın başlangıcını yapmış oldum. 1, 2 tane zincir çektim. 1, 2 tane zincir atlıyor. Diğer zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. 1, 2 tane zincir çektim. 1, 2 zincir atlayıp 3. zincirden tığımı geçirip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam ediyoruz. 2 tane zincirimi çektim. Son kısımdayız. 1, 2 zincir atlayıp 3. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Sondaki bir tane zincirim burada kalıyor. Dönüşümü sağlıyorum şimdi örgümün arka kısmına. 1, 2 tane zincir çekip ikinci sıramın başlangıcını yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen boşluk kısmından tığımı geçirip tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluğa tekrar dönüp bir tane daha çakma sık iğne yaparak 2 tane yapmış olduk. Tığım üzerine ipimizi bir kez alıyoruz. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Tek seferde çekiyorum. Bir tekrar aynı boşluğa döndüm. 2 tane çakma sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekip bir tane çakma sık iğnemi yaptım. Aynı boşluğa bir kez daha dönüp 2 tane çakma sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa 2 tane çakma sık iğne yaparak devam ediyoruz. Son boşluğuma bir tane çakma sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. İkinci zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek son çakma sık iğnemi yapıp sıramı tamamlamış oldum. Örgümüzün ön kısmını döndürüyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğun arka dalından tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekip sık iğnemi yaptım. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Bir tane boşluk atlayıp diğer boşluğun arka dalından tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekip çakma sık iğnemi yaptım. 1,
2 tane zincir çekiyorum. Bir tane boşluk atlayıp diğer boşluğun arka dalından tığımı geçirip tek seferde çekip sık iğnemi yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Bir tane boşluk atlayıp diğer boşluğun arka dalından tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Gövde kısmında yeteri kadar ayrıntılı modelimizi gösterdiğimi düşünüyorum. Yine de kol kısmı için küçük bir başlangıç yapmak istedim sizinle beraber. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Daha sonrasında 2 tane zincir çekip bir sıranın başlangıcını yapıp her boşluğa çift 2 tane çakma sık iğne yaparak devam edeceğiz. Bu model hep bu şekilde devam ediyor. Önemli olan nokta burada şu başlangıç noktamız önemli. Hemen dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğun arka dalına batıyoruz diye gövde kısmında da özellikle söyleyip birkaç kez gösterdim. Diğer türlü eksiltmeler yaparsak modelimiz zamanla küçülme yaşayacaktır. Onun dışında önemli bir noktamız yok. Kol içinde ölçülerimi başlangıçta paylaşmıştım. Sıra sayısı olarak da şu şekilde saymak istiyorum. Bakın model model saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 model olarak ilerledim. Yani sadece boşluk kısımlarını saydım. 19 sıra boyunca ilerleyerek istediğim boyuta ulaştım. Bunu da az önce söylemiştim. Tekrar göstermek istiyorum. Şu şekilde tuttum. Elimle ucundan tutup yukarıya doğru esnetme yaptım. Ütülenince modelimiz açılınca benim için yeterli uzunluğa ulaşıp ulaşmadığımı deneme yaptım. İstediğim boyuta ulaştığında da tamamladım. Yine aynı şekilde burada da istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi burası örgümüzün ters kısmı. İç kısmı düz kısmı. Şuradan da iç kısmı düz kısmı. Buranın arka kısmı ters kısmı. Örgümüzün iç kısmından yani ters kısmından birleştirme işlemimizi yapıyor olacağız. Öncelikle omuz kenarlarını birleştireceğiz. Bakın buradaki omuz ve buradaki omuz dümdüz dikerek birleştirme işlemimizi tamamlayacağız. Daha sonrasında ise kol ve gövde kısmını birleştirmesini yapacağız ve devamında boyun lastik kısmını boyun lastik kısmımızı yaparak tamamlamış olacağız. Boyun lastik kısmı öncesinde bu omuz kısmının dikme işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dümdüz bir dikiş yapacağız. Sadece sizlerle bir başlangıç yapmak istedim. Birçok kez zaten bu şekilde çalıştığımız için artık biliyoruz. Öncelikle omuz kısmını yapıyoruz. Daha sonra kol kısmını, kol kısmını gövde kısmına sabitleyerek gövde kısmını da dikip tamamlıyoruz. Şimdi bakın bu omuzdan başlangıcımı yaptım. Direkt karşılıklı bir dikiş yapıyorum. Daha sonra bu kısmını da sabitleyip geliyorum. İki omuz kısmında birleştirme işlemini tamamladım. Size bahsettiğim gibi. Daha sonrasında kol kısmını aldım elime. Kol kısmının da ters tarafından hemen şöyle tersini döndürelim. Boydan boya dikerek burada modellerimizin eşit bir şekilde yani birbirine eşit olması önemli. Karşılıklı geliyor olması gerekiyor. Yani çakma sık iğnelerin olduğu sıra çakma sık iğne ile birleşmeli. İşte boşlukların kafeslerin olduğu sıra ise kafeslerle birleşmeli. Diğer türlü kaydırma yaparsanız modelinizde de kaydırma olacağı için görüntü olarak pek güzel gözükeceğini düşünmüyorum. Bakın şu şekilde şu an bakın kafes noktasına geldim. Kafesteki zincirler karşılıklı olarak ilerletiyorum. Daha sonra çakma sık iğnenin olduğu kısma geliyorum. Karşılıklı bir ilerletme yapıyorum. Parmağımızla sürekli düzelterek karşılıklı eşit gelecek şekilde dikme işlemimizi gerçekleştiriyoruz sıra sonuna kadar. Diğer kolu da aynı şekilde sabitleyip geleyim gövde kısmına birleştirme kısmına geçelim. Şimdi kol kısmının dikme işlemini tamamladım. Geldim. Sıra geldi gövde kısmına birleştirmeye. Şu şekilde gövde kısmımızı öncelikle eşitleyelim, düzeltelim. Düzelttikten sonra iyice kol kısmının yerleştirmesini yapıyoruz. Şu şekilde bakın birazcık esnetiyorum bu kısmını. Tam buradaki kafesimin sonuna geliyor. Şöyle şu kısma eşit geliyor. Bu kısımdan hemen şöyle tığımı iğnemi geçirip bir başlangıç yapıyorum. Bakın tekrar ölçtüğümüzde bu kısma eşit geliyor. Şimdi buradan itibaren dikme işlemine başlayacağız. Şu şekilde döndürüyorum.
Kol kısmını yuvarlak şerit halinde dikiyoruz. Şu şekilde dönerek etrafını dikeceğiz. Orta kısmı boşluk. Şöyle açıyorum iki kısmı da. Başlangıcımı yapmıştım. Hemen yandaki böyle tepe noktasından iğnemi geçiriyorum. Karşılık gelen noktadan da iğnemi geçirip kol kısmına başlangıç yapıyorum. Burada zincir arasından ya da işte kol kısmındaki boşluklardan tamamen karşılıklı bir dikme işlemi yapacağız. Döneceğim. Bu şekilde karşılıklı zikzak dikerek dönüp geliyorum başladığım noktaya kadar. Kol kısmını dönerek başlangıç noktama kadar ilerledim. Başlangıç noktamda yine diğer kısımlarda yaptığımız gibi bir eşitleme yapıyoruz. Modelimizi eşitleyeceğiz ve karşılıklı dikme işlemimizi gerçekleştireceğiz. Burada da dümdüz alttaki kısma kadar, gövdenin alt kısmına kadar dikiyor olacağız. Farklı bir şey yok. Önemli olan modellerimizi birbirine eşitleyebilmek. Daha sonrasında diğer kol kısmını da bu tarafa, diğer tarafımıza sabitleyeceğim. Gövde kısmı dikme işlemimi tamamlayıp geliyorum. Şimdi tüm birleştirmemi tamamladım. Geldim kol kısımlarını da birleştirmesini tamamladım. Gayet güzel oldu. Şimdi hem boyun lastiği hem de bu gövde kısmı için lastik yapacağım ben. İsterseniz gövde kısmında lastikleme yapmayabilirsiniz. Ama ben yapmayı düşünüyorum. Çünkü böyle hani denedim üzerime. Birazcık böyle lastiğin toparlayacağını düşünüyorum. Görüntü olarak daha güzel gözükeceği için o yüzden lastikleme yapacağım. Boyun kısmı için genelde bakın ben bu şekilde 40 santimlik Knight Pro serisi 5,5 numara şişim var. Onu kullanacağım. Direkt bakın şu şekilde örme işlemi gayet kolay oluyor. 40 santimlik bir şiş ve bunun için tığ da yardımına ihtiyacımız var. İlmek çıkartma yaparken diğer türlü sadece şiş ile ilmek çıkartmak birazcık zorluyor. Hemen şöyle bir tane zincir çekerek başlangıcımızı yapalım. İlmeğimi bırakıyorum. Buradaki direkt bakın ense kısmının arka taraftaki ilk boşluktan şöyle tığımı geçirdim. İpimi takıyorum. Ve içerisinden geçirerek bir tane ilmeğimi çıkartmış oldum. Devamındaki yandaki boşluğa atladım. 2 tane. Her çıkarmış olduğumuz ilmeği şişimize takıyoruz. Bu şekilde her boşluktan bakın tığınızı geçirebildiğiniz her boşluktan ilmeklerimizi çıkartacağız. Burada şimdi yaka kısmında sadece zincirleme olmadığı için zincir içerisinden ilmek çıkartmayacağız. Direkt boşluktan da değil. Mesela zincirlere geldiğimizde zincirin içerisinden çakma sık iğneye geldiğimizde ise çakma sık iğne içerisinden ilmek çıkartma yaparak devam ediyor olacağız. Şu şekilde bakın konuşurken bir yandan hem bakın çakma sık iğnenin içerisinden mesela 2 kez çıkıyor. 2 tane çıkartıyorum. Zincirden de bir tane çıkartıyorum. Yani bu şekilde az önce de söylediğim gibi tığımızı geçirebildiğimiz her noktadan ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Direkt şöyle boşluktan değil zincirden çıkartma yapıyorum. Diğer türlü boşluktan çıkartma yaptığımızda görüntü olarak çok güzel gözükeceğini düşünmüyorum. Çok fazla da hani sık bir ilmek çıkartmada yapmayalım. Diğer türlü yaka kısmı çok bol olabilir. O yüzden bakın şu boşluklarda tığımı geçirebildim. Her noktadan ilmeğimi çıkartarak başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Şimdi başlangıç noktama kadar tüm ilmeklerimi şişime toparladım. Daha sonrasında örme işlemine başlıyoruz. Bir ters bir düz lastik yapacağız. İlk ilmeğimden tığımı şişimi geçiriyorum. Arkada ipim arkadan çekip düz ilmek yapıyorum. İpimi öne aldım ters ilmek. İpim arkada düz ilmek. İpim önde ters ilmek. İpim arkada düz ilmek. İpim önde ters ilmek şeklinde bir düz bir ters lastik yapmaya sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Başlangıç noktama kadar devam ettim ve başlangıç noktamdayım. Son ilmeğimi ters ilmek yaparak sıramı tamamladım. İlk ilmeğimiz düz ilmekti. Şimdi ipim arkada düz ilmek yapıyorum. Ters ilmeğin üstüne ters ilmek yapıyorum. Düz ilmeğin üstüne düz ilmek. Ters ilmeğin üstüne ters ilmek yapıyorum. Yani bir alt sırada ne görüyorsak üst sırada da aynısını yapıyoruz. Düze düz, terse ters ilmek yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Aslında hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Ta ki istediğimiz boyun lastik uzunluğuna ulaşana kadar. Daha sonra da kesme işlemi yaparak lastik kısmımızı tamamlıyor olacağız. Şimdi ben 5 sıra boyunca giderek istediğim boyuta ulaştım lastik kısmı için. Bence yeterli uzunlukta oldu.
Altıncı sıramda kesme işlemi eksiltmeler yaparak tamamlamış olacağım lastik kısmımı. 2 tane ilmeğimden şişimi geçirdim. İpim arkada, tek seferde çekiyorum. Çektiğim ilmeği tekrardan şişe taktım. Yana bir tane daha ilmek alıp ikisini aynı anda çekiyorum. Çektiğim ilmeğimi şişime taktım. Yanına bir ilmek daha alıp tek seferde çekiyorum. Çektiğim ilmeğimi şişime takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek alıp tek seferde çekerek eksiltme işlemimi sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Şişimde bir tane ilmek olana kadar kesme işlemime devam ettim. Son ilmeğimi de artık şişimi çıkartıyorum, bırakıyorum. İlk eksiltme yaptığım noktadan bakın şu şekilde tığımı geçiriyorum. İlmeğimi tığımın ucuna taktım ve arka kısmına kazağımızın lastiğimizin iç kısmına çekiyoruz. 1 2 tane zincir çektim bu noktada. İpimi keserek artık lastik kısmımızı tamamlamış olduk ve burada dümdüz bir görüntü elde etmiş olduk bu şekilde. Bakın boyun lastiğimi tamamladım. Kesme işleminizi yaparken elinizi çok bol tutmamaya çalışın. Ve ilmeklerinizi başta da söylemiştim. Çok fazla ilmek çıkartmazsanız bu şekilde düzgün bir lastik kısmı elde edebilirsiniz. Şimdi sıra geldi gövdemiz için lastik kısmı yapmaya. Başta da söyledim. İsterseniz bunu yapabilirsiniz, isterseniz yapmayabilirsiniz. Dümdüz kalsın, işte böyle salaş olsun derseniz lastik yapmayabilirsiniz de. Ben birazcık böyle toparlasın istiyorum alt kısmını. Böyle lastiğin üstüne binsin istediğim için lastik kısmını yapacağım. Yine tahmini böyle 5-6 sıra boyunca bir ters bir düz lastik yaparak devam edeceğiz. Şimdi boyunda Knight Pro serisine ait 40 santimlik bir şiş kullanmıştım. 5,5 numara. Gövde kısmında da yine Knight Pro serisine ait 5,5 numara şişimle, yani bu sefer de daha uzunu 100 santimlik şişimle gövde kısmında ilmeklerimi toparlıyor olacağım. Lastik kısmı için misinalı şiş kullanmamız gerekiyor. Bir bütün halinde örebilmek için bunu da söylemek istiyorum yeri gelmişken. Bir tane zincir çekerek yine başlangıcımızı yapıyoruz. İlk ilmeğimi bıraktım. Hemen gövdenin dikme işlemi yaptığım kısımdan, ilk boşluktan, ilk zincirimden zaten zincir çekerek başlangıç yapmıştık. Burada ilmek çıkartmamız çok kolay olacak. Zincir içerisinden ilmek çıkartıyor olacağız. İlk ilmeğimi çıkarttım ve şişime takıyorum. Daha sonrasında şöyle tutmam gerekiyor. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çıkartıp ilmeğimi çıkartıyorum. Yandaki zincire atladım. İpimi çıkartıyorum. İlmeğimi şişime takıyorum. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çıkartıp şişime takıyorum. Burada şimdi belli bir süre sonra bir tane zincir atlayarak lastik kısmımızı tamamlayacağız. İlmek çıkartmamızı tamamlayacağız. Her zincirden bir tane lastik çıkartınca gövde kısmı ile aynı genişlikte olacağı için belli kısımlarda bir tane zincir atlamamız gerekiyor. 3, 6, 9 oldu. 10 tane ilmeğimi çıkardım. 10 tane ilmeğimi şişime taktıktan sonra sıradaki zinciri atlıyor. Bir sonraki zincirden bir tane ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın bir tane zincir atladım. Devam ediyorum. Yine 10 tane ilmeğimi toparlayacağım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmeğimi şişime taktım. Sıradaki zinciri atlayıp diğer zincirin içerisinden tığımı geçirip yine 10 tane ilmek çıkartma işlemine devam ediyorum. Az önce de söylediğim gibi her 10 tanede bir tane zincir atlıyoruz ve sıra sonuna kadar bu şekilde tüm ilmeklerimi toparlayıp geliyorum. Şimdi şişime tüm ilmeklerimi toparladım. Yine aynı şekilde bir düz bir ters lastik yaparak başlangıcımızı yapıyor olacağız. İlk ilmeğimi şişimi geçiriyorum. İpim arkada düz, ipim önde ters ilmek. İpim arkada düz ilmek, ipim önde ters ilmek. İpim arkada düz ilmek, ipim önde ters ilmek şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonunda ise başlangıç noktamızı düz ilmekle başlamıştık. Düze düz, terse ters şeklinde devam edeceğiz. Yani bir alt sırada ne görüyorsak o şekilde ilerliyoruz.
Ta ki istediğimiz lastik uzunluğuna ulaşana kadar. Şişimde bir tane ilmek kalana kadar devam ettim. Son bir tane ilmeğim kaldı. İlk eksiltme yaptığım noktadan tığımı geçirdim. İlmeğimi ucuna takıp arka iç kısmına çekiyorum. İç kısmına çektikten sonra bir, iki tane zincir çekiyorum. Burada ipimi birazcık uzun bırakarak kesip artık lastik kısmını ve kazağımızı tamamlamış oluyoruz. Şu şekilde ekrana sığdırabildiğim kadarıyla göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel dökümlü bir kazak oldu. Bence modelle de birebir aynısı oldu. Başlangıçta 5 adet yumağım olduğunu söylemiştim. 5. yumağımdan çok az miktarda kaldı. Benimle aynı ölçülerde çalışacaksanız, S beden ve 36 beden kullanıyorsanız 5 yumak almanız yeterli olacaktır. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.